Deniz, oğlum, gözlerini aç. Annenle baban yanında. Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak. Oğlumuz çok güçlü. Bunun üstesinden gelecek. Cihan ve Alya Bora'nın Deniz'i sakladığı yeri bulmak için ısrarla aramaya devam ederler. Gerçeği ortaya çıkarmak ve gerekli bilgileri toplamak için uzun süren çabaların ardından, sonunda çocuğun bulunduğu evi bulmayı başarırlar. Bu sırada Deniz Bora'nın onu tuttuğu evdedir. Deniz paniklemeye başlar, orada kalmak onun için çok zorlaşır ve tek istediği bir an önce buradan kaçmaktır. Sonunda, korku o kadar güçlenir ki çocuk harekete geçmeye karar verir. Evden dışarı koşar ve tehlikeyi düşünmeden kendini yolda bulur. Tam bu sırada Cihan ve Alya eve gelirler. Deniz'in yola koştuğunu hemen fark ederler ve durumun çok tehlikeli hale geldiğini anlarlar. Aniden, yolda bir araba belirir ve doğrudan çocuğa doğru gelir. Bu kritik anda Nare yakındadır. Tehlikeyi anında fark eden Nare, Deniz'e doğru koşarak onu arabadan uzaklaştırmayı başarır. Hızlı tepkisi sayesinde çocuk arabanın tekerleklerine çarpmaz. Ancak Deniz, düşme sırasında kafasını yola sert bir şekilde çarpar. Nare ve Deniz hızla hastaneye kaldırılır. Bir süre sonra Nare'nin durumunun stabil olduğu ve ciddi bir endişe yaratmadığı anlaşılır. Ancak Deniz'in durumu çok daha karmaşıktır. Kafasına aldığı şiddetli darbe nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesine alınır ve doktorlar durumunu stabilize etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu olay çocuğun velayet durumunun derhal gözden geçirilmesi gerektiğinin ciddi bir kanıtı haline gelir. Bora'nın eylemleri nedeniyle Deniz'in ikinci kez tehlikeli bir durumda olması ciddi bir endişe kaynağıdır. Çocuğa güvenli yaşam koşulları sağlayamadığı açıkça ortaya çıkar. Bu nedenle velayetin Alya'ya devredilmesi konusu çok ciddi bir şekilde ele alınmaya başlanır. Deniz yoğun bakımdayken, Cihan ve Alya hastaneden neredeyse hiç ayrılmıyorlar. Sürekli doktorlardan haber bekliyorlar ve çocuğun durumu konusunda çok endişeliler. Bu onlar için son derece zor bir dönem, çünkü çocuğun hayatı ve sağlığı için korkuyorlar. Mümkün olduğunca orada olmaya çalışıyorlar ve Deniz'in durumunun yakında iyileşmesini umuyorlar. Aynı zamanda Alya, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeye karar veriyor. Boran hakkında resmi bir ifade veriyor ve hem kendisinin kaçırıldığını hem de oğlunu ondan yasa dışı bir şekilde sakladığını bildiriyor. Toplanan deliller, Alya'nın sözlerini doğruluyor ve Bora'nın ciddi ihlallerde bulunduğunu gösteriyor. Dava incelendikten sonra, Bora'nın Deniz'in velayet hakkından mahrum bırakılmasına ve tüm koşullar tam olarak açıklığa kavuşana kadar gözaltına alınmasına karar veriliyor. Bu karar çocuğun içinde bulunduğu tehlikeli durumu sona erdirmek için önemli bir adım oluyor. Bir süre sonra Deniz'in durumu iyileşmeye başlıyor. Doktorlar hayati tehlikenin giderek azaldığını bildiriyor. Çocuk bilincini geri kazanır ve sonunda Alya ve Cihan ile konuşabilir. Konuşma sırasında tüm bu olayları ne kadar derinden yaşadığı ortaya çıkar. Deniz Boran'dan korkmaktadır ve artık onun yakınında yaşamak istememektedir. Çocuk için en önemli şey, güvendiği insanlarla birlikte olmaktır. Sadece Alya ve Cihan'ın yanında kendini güvende hisseder. Bu nedenle kimsenin onu korku yaşadığı yere geri dönmeye zorlamayacağını bilmesi çok önemlidir. Cihan Deniz'in yaşadığı her şeyden sonra ne kadar zor durumda olduğunu çok iyi anlar. Çocuğa destek olmaya ve ona koruma hissi vermeye çalışır. Bu çocuk için çok önemlidir, çünkü bu tür olaylardan sonra tekrar sakinleşmeye ve onu terk etmeyecek insanların etrafında olduğuna dair güven duymaya ihtiyacı vardır. Hakkında ciddi suçlamalar yöneltilmiş ve gözaltında olmasına rağmen, Boran niyetinden vazgeçmez. Böyle bir durumda bile, olayları etkilemeye ve kendi şartlarını dikte etmeye çalışmaya devam eder. Onun için bu mücadele bir ilke meselesi haline gelir ve Deniz'in hayatı üzerindeki kontrolünü kaybetme gerçeğini kabullenmeye hazır değildir. Görüşmelerden birinde, Alya'ya tekrar baskı yapmaya çalışır.
Boran Deniz'i ancak tek bir şartla geri vereceğini söyler, Cihan ile ilişkisini kesmesi. Bu şekilde onu kişisel hayatı ile kendi çocuğu arasında zor bir seçim yapmaya zorlamaya çalışır. Ancak Alya bu tür şartları kabul etmeyi reddeder. Herhangi bir taviz vermenin Boran'a hayatını manipüle etmek için yeni bir fırsat vereceğini anlar. Yorgunluğuna ve yaşadığı deneyimlere rağmen, bunca zamandır onu destekleyen ve oğlu için mücadele etmesine yardımcı olan kişiden vazgeçmeye hazır değildir. Tam bu sırada Cihan odaya girer. Boran'ın sözlerini duyunca büyük bir öfke hisseder. Cihan duygularını zorlukla kontrol edebildiği için durum çok gerginleşir. Bir an için bu tür provokasyonlara şiddetle karşılık vermeye hazır gibi görünür. Ancak Alya hemen araya girer ve onu durdurur. Duygularına yenik düşmenin artık imkansız olduğunu, çünkü durumun daha da kötüleşeceğini anlar. Bu yüzden Cihan'dan onunla birlikte gitmesini ister. Bundan sonra oradan ayrılırlar ve konağa dönerler. Yolda neredeyse hiç konuşmazlar, çünkü ikisi de hala büyük bir duygusal stres altındadır. Ancak onlar için en önemli şey, Deniz'in artık yakınlarında ve güvende olmasıdır. Eve döndüklerinde, çocuğun yaşanan her şeyden hala çok korktuğu anlaşılır. Yaşadığı korku, kaza ve hastane onda güçlü bir duygusal iz bırakmıştır. Bu yüzden o akşam odasında yalnız uyumasına izin vermemeye karar verirler. Deniz daha sakin hissettiği Cihan ve Alya'nın odasında kalır. Akşam üçü birlikte yatağa girerler. Cihan ve Alya, çocuğa son zamanlarda çok özlediği güvenlik duygusunu yaratmaya çalışırlar. Onu kucaklayarak, yakınında onu koruyan insanlar olduğunu hissetmesini sağlarlar, günün gerginliğini yavaş yavaş azalmaya başlar. Yaşanan tüm olayların yorgunluğu etkisini gösterir ve birlikte uykuya dalarlar. Bu onlar için çok önemli bir an, çünkü uzun zamandır ilk kez yeni tehlikeler hakkında düşünmeden sadece bir aile olarak birlikte olabiliyorlar. Tüm bu olaylar Deniz'in güvenliği için verilen mücadelenin ne kadar tehlikeli hale geldiğini gösteriyor. Çocuk korku, aldatma ve trajediyle sonuçlanabilecek bir durum yaşadı. Bu olay herkesin ona istikrarlı ve güvenli bir yaşam sağlamanın ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlayan bir dönüm noktası oldu.